mutsuz eden, rahatsız eden, hatta canınızdan bezdirip sizi işinizden uzaklaştıran olumsuz bir takım davranışlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Acaba yaşadıklarınız mobbing mi? İşte bunu anlayabilmeniz için size 3 sorulu bir test yapmanızı önereceğim. Testin ismi SSK. Aklınızda kalsın diye ona bu ismi verdim. SSK testi süreklilik, sistematiklik ve kasıt şeklinde 3 sorudan oluşuyor. Hadi şimdi bu soruların içeriklerine hep birlikte bakalım. Birinci sorumuz neydi? Süreklilik. İş yerinizde yaşadığınız olumsuz davranışlar uzunca bir süredir mi devam ediyor? Yoksa bu davranışlar son birkaç gündür ya da son birkaç haftadır mı sizi rahatsız ediyor? Eğer yaşadığınız olumsuz davranışlar henüz çok yeni ise, yani son birkaç gündür başınıza gelmeye başladıysa ya da son birkaç haftadır yaşamaya başladıysanız, bunun mobbing olup olmadığına karar vermek için bir süre daha beklemenizi öneririm. Çünkü Yargıtay kararlarına göre bir şeye mobbing diyebilmek için en az 6 aylık bir süreç içinde gerçekleşmiş olması gerekir. Eğer beklemişseniz ve gerçekten bir 6 aydır bu davranışlar sizi yıpratıyor, üzüyor, canınızdan bezdiriyor ise yaşadığınız şey mobbing olabilir. Ama önce ikinci ve üçüncü sorulara bakalım. İkinci sorumuz neydi? Sistematiklik. Sistematiklik demek iş yerinizde uzunca bir süredir, yani en az 6 aydır size karşı yapılan bu olumsuz davranışlar bütünü değişik formlarda sistematik bir şekilde tekrar sizi hedef alarak yapılıyor mu? Örneğin size mobbing uygulayan kişi tarafından bir gün toplantıda sürekli sözünüz kesildi ve konuşmanıza izin verilmedi. Bir diğer gün o kişi tarafından kişiliğinize yönelik hakarete uğradınız. Bir diğer gün çok kısa bir sürede, o sürede aslında tamamlanmayacak bir işin sizden bitirmeniz istendi. Bir diğer gün sizden daha alt pozisyonda çalışan bir kişinin yapması gereken bir işi sizden yapmanızı istedi. Bir diğer gün hakkınızda olumsuz ve aslı olmayan bir dedikodu çıkardı ve bunun ofis içinde yayılmasını sağladı. İşte buna benzer birden çok davranış eğer uzunca bir süre içinde tekrar sistematik bir şekilde yapılıyorsa yine yaşadığınız şey mobbing olabilir. Ama eğer ki bu davranışlar sistematik değil de birkaç münferiden yapılan davranış ise, mesela bir kere patronunuz size bağırdı, bir kere işte o toplantıda çok da fazla konuşmanıza izin vermedi gibi bireysel bir takım davranışlar ise buna mobbing demek için acele etmemek. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Kasıt sorusu. Mobbingi uygulayan kişiler mobbingi bilerek, isteyerek ve mobbing uyguladıkları kişiyi yıldırmak, bezdirmek, yalnızlaştırmak, onu iş yerinden uzaklaştırmak kastı ile yaparlar. O yüzden mobbing kapsamında bir takım davranışlarla karşılaşıyorsanız bu kasıt unsurunun olup olmadığını da bakmanız gerekir. Mobbingde en çok karıştırılan nokta da işte tam da burasıdır. Kasıt var mı, yok mu? Çünkü bazen bir iş yerindeki kişinin, yöneticinin kötülüğü ya da iş yerinin çalışma koşullarının genel olarak kötülüğü mobbingle karıştırılabilir. Bunu size örneklerle açıklamaya çalışacağım. Mesela bir üst düzey yöneticiniz, bu ustabaşınız olabilir, personel şefiniz olabilir, idare müdürünüz olabilir, fark etmez. Genel anlamda kötü biri ise, mesela sinirli, aksi, huysuz, herkese bağırıp çağıran, kötü davranan biri ise ve bunu sadece size karşı ya da sadece bir işçi grubuna karşı değil de tüm çalışanlara karşı yapıyor ise bu yaşadığınız şey mobbing olmayabilir. Çünkü dediğim gibi mobbingde belli bir kişiyi ya da kişiler grubunu diğerlerinden ayırt ederek kasıtlı olarak ona zarar verme vardır. Eğer ki yöneticiniz genel anlamda kötüyse, kötü davranıyor ise
Tabii ki onun bu davranışı onaylanmaz. Tabii ki bunun bir takım yaptırımları için çaba harcamak gerekir. En azından o kişiyi üst düzey yöneticilere şikayet etmek gerekir vesaire. Ama bu yaşadığınız şey mobbing olmayabilir. Bir diğer şey ise iş yeriniz genel anlamda çalışma koşulları kötü olabilir veyahut da genel anlamda stresli bir iş yeri olabilir. Mesela özellikle belli zamana bağlı çalışan ve belli zaman içinde işlerin yetiştirilmesi gereken iş yerlerinde bu işin yetiştirilme saatinden önceki saatler son derece stresli olabilir. İş yerinizdeki yönetici ona buna şuna sürekli talimatlar yağdırıyor, hatta bağırıyor olabilir. Ama bu işin stresinden de kaynaklanıyor olabilir. Veyahut da iş yeriniz çok uzun süre fazla mesai yapılan, insanların sürekli mesaiye bırakıldığı, aşırı çalıştırıldığı, haklarının ödenmediği bir iş yeri olabilir. İşte bu ve buna benzer durumlarda bu tür davranışların yaptırımının uygulanması gerekir. Ama bu o yaşananların mobbing olduğu anlamına gelmez. Mesela yılda 270 saatten uzun bir süre fazla mesaiye bırakılıyor iseniz iş hakkınızı haklı nedenle feshedebilirsiniz. Ücretleriniz ödenmiyorsa, hafta tatilleriniz kullandırılmıyorsa vesaire iş hakkınızı haklı nedenle feshedebilirsiniz. Ama bu yaşadığınızın mobbing olduğu anlamına gelmez. Şimdi tekrar bir özet yapalım. Bir şeye mobbing diyebilmemiz için bahsettiğimiz bu süreklilik, sistematiklik ve kasıt sorularının hepsine evet cevabı vermeniz gerekir. Mobbingde bir mobbing kaynağı vardır. Bu mobbingi yapan kişi ya da kişilerdir. Bir de mobbingde hedef vardır. Bu da mobbinge uğrayan kişi ya da kişilerdir. Burada mobbing kaynağı, mobbing hedefine doğru sistematik bir şekilde olumsuz, o kişiyi aşağılayıcı, canından bezdirici, kişilik haklarına zarar verici bir takım davranışları sistematik bir şekilde ve uzunca bir süre uygular. Ne kadar uygular? En az 6 ay uygular. Ve bu olumsuz sistematik davranışları belirli bir kasıtla yapar. Yani bilerek, isteyerek o kişiye psikolojik açıdan zarar vermek için yapar. Eğer bu kaynak, hedef, aradaki kasıt, sistematiklik, süreklilik bu unsurların hepsi var ise yaşadığınız şey evet mobbingdir. O zaman hizmet hakkınızı haklı nedenle ve bu gerekçeyle feshedebilirsiniz veyahut da iş mahkemesinde maddi manevi tazminat davaları açabilirsiniz. Ama eğer bu üç unsurlar yok ise, deminden beri bahsettiğim bir takım olumsuzluklar var ise o zaman da o olumsuzlukların iş hukukundaki, ceza hukukundaki karşılıkları neyse onlara bakmak ve o yol üzerinden ilerlemek gerekir. Evet, umarım anlaşılmıştır. Mobbing dosyası kapsamında çekmiş olduğum videolar devam edecek. Çünkü son derece önemli ve merak edilen bir konu. Eğer bu ve buna benzer videoları izlemek istiyorsanız lütfen İş Yeri TV kanalıma abone olun. İyi günler dilerim. Evet, mobbing konusu hem çok merak edilen hem de çok kapsamlı bir konu. O yüzden mobbing dosyası kapsamında eğitici videolar çekmeye devam edeceğim. Bu videoları izlemek istiyorsanız lütfen İş Yeri TV kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve özellikle mobbing günlüğü konusundaki videomu izlemeyi unutmayın. Sevgiler.